Ни света, ни света. Пожалуйста. Tabii St. Petersburg İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu bütün yaşamış olduğu çilelerden dolayı söylediğim gibi kahraman şehir olarak anılıyor. Bu arada bu bina, yani daha doğrusu bu gökdelen Gazprom'un ana ofisi Lahta Center. Burası şu anda hem Rusya'nın hem de Avrupa'nın en yüksek gökdeleniymiş arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem bir yer. Şehrin de en ikonik sembol yapılarından bir tanesi burası. Hani gelip sadece Nevski Caddesi boyunca yürüseniz bile yeterli. Privet. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyiyim. Değil. Birazcık gezeyim, dolaşayım. Görüşürüz. Ни света, ни света. Пожалуйста. Günaydın. Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar. Her ne zaman izliyorsanız. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi yine St. Petersburg'daki gezimize devam ediyoruz. Gerçekten bu muhteşem şehir ve yine sizi bugün çok güzel yerlere götüreceğimi umut ediyorum. Hemen otelimizden çıktık ve hemen yakındaki Moskova tren istasyonunun olduğu Moskovski Zal'a götüreceğim sizi. Hem de biraz etrafı göstereceğim. Meşhur Nevski Prospekt arkadaşlar, şu taraf. Yani sütunun olduğu yer Nevski Prospekt. Şimdi biz de oraya doğru yürüyeceğiz ve yani çok büyük bir şehir, çok hareketli bir şehir St. Petersburg. Metrosu var, otobüsü var. Otobüs bu arada tek yön 65 ruble. Gayet de güzel bir şehir. Nevski Prospekt boyunca yürüyoruz. Bu arada şöyle böyle binaların içinden giriyorsunuz. Bina girişleri genelde içeride. Çok otantik ve güzel bir şehir. Nevski Prospekt boyunca, yani Nevski Bulvarı boyunca ilerliyoruz. Şimdi bu arada dün burada bir Türk lokantasında yemek yedim. Yani şehrin birçok yerinde Türk, Gürcü, işte Kafkas mutfağı, Rus mutfağı, birçok, yani her mutfağı bulabilirsiniz. Öyle bir yer. Çok pahalı da değil yeme içme açısından. Dün de ben bir Türk restoranında yemek yedim burada. Güzeldi. Mercimek çorbası falan gayet başarılıydı. Şimdi size biraz buraları göstermek istiyorum ve ufak da bilgiler vereceğim. Şimdi St. Petersburg Rusya'nın ikinci en büyük şehri Moskova'dan sonra ve Avrupa'nın da dördüncü büyük kenti. Nüfusu yaklaşık 6 milyon. Yani buranın sürekli yaşayanlarından bahsediyorum. Tabii turistlerle birlikte çok daha fazla oluyordur. Türk lokantası da burası. Lale lokantası. Güzeldi. Gelirseniz Nevski Prospekt'te. Yani şehrin her yerinde bulabilirsiniz ama burası bizzat denedim, iyiydi. Gece gündüz bu cadde hareketli oluyor. Tabii asıl yine yani her yerde restoranlar, kafeler var fakat daha fazlasıyla hareketin olduğu yer sütundan sonrası. O tarafa doğru gideceğim şimdi biraz. Ama öncesinde tabii size bu meydanı göstereceğim. Bu arada arkadaşlar binalar falan çok güzel. Yani mimari olarak gerçekten büyüleyici bir şehir burası. Evet arkadaşlar, buranın ismi Vastonya Square. Yani Vastonya Meydanı. Burası, şurası da Moskovski Vokzal. Yani Moskova'dan gelen tren istasyonu. Trenler buraya geliyorlar, bu tren istasyonuna. Ve şu cadde bu tarafa doğru şöyle Nevski Prospekt, Nevski Bulvarı ve şu caddede şu tarafa doğru gidense Vastonya Bulvarı. İkisinin buluştuğu yerde tarihi önemi var. Burası 2. Dünya Kahramanlar Anıtı. 2. Dünya Savaşı Kahramanlar Anıtı, Kahraman Şehir Anıtı. Yani 2. Dünya Savaşı'nda buraya Almanlar giriyorlar. 841 gün boyunca burası düşman işgalinde kalıyor.
O yüzden yani kahraman şehir olarak anılıyor burada. Bu açıdan da çok önemi var St. Petersburg'un. Tabii St. Petersburg İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu bütün yaşamış olduğu çilelerden dolayı söylediğim gibi kahraman şehir olarak anılıyor. Ve bu anıt da, görmüş olduğunuz bu anıt, bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki yaşananlara istinaden yapılmış olan zafer anıtı diyebiliriz. Şu anda da şehrin en merkezi noktası diyebiliriz. Merkezi noktalarından biri diyebiliriz. Tabi böyle büyük şehirlerde birkaç tane merkezi nokta olabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şurası da işte Moskovski Vaksal, yani Moskova'dan gelen trenler ya da Moskova'ya giden trenler buradan kalkıyor. Biz de Krasnodar'a geri dönüşte burayı kullanacağız. Yani dedim ya, büyük şehirler böyle gerçekten çok hareketli. Yani gece de böyle burası. Gece gündüz sürekli hareketli olan bir yer. O yüzden yani gelirseniz buraya kesinlikle gelin. Zaten tren kullanırsanız geleceksiniz. Arkadaşlar, buranın ismi 1918 devriminden önce Zamanenskaya Meydanı'ymış. Devrim sonrasında ismi değiştirilmiş ve şimdiki ismi ise Ploshad Vostania. Ploshad Vostania, yani Vostania Meydanı. Hem yaya hem araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir yer. Yani St. Petersburg'un ana meydanı ve ana meydanlarından bir tanesi ve şehrin canlı hayatının görülebileceği meydanlarından bir tanesi diyebiliriz. Şimdi bu meydanı gezdikten sonra sizleri yine St. Petersburg'un en güzel yerlerinden bir tanesi, en önemli şu anki anıtlarından bir tanesi diyebiliriz. Lakta Center'a götüreceğim. Daha doğrusu bir merkez, alışveriş merkezi gibi diyebiliriz aslında. Ama çevresi ve mimarisiyle orası da güzel bir yer. Şimdi oraya doğru otobüsle gideceğiz. Hadi bakalım. Ya bu arada söyledim ya, binaların yani tasarımı, binaların dizaynı, mimari muhteşem ötesi. Ancak bazı binalarda şu an yenileme çalışmaları var. Zaten belki kısmen görüyorsunuz. Önlerine brandalar asılmış, çalışmalar yapılıyor. Ama muazzam. Şimdi şehirle ilgili şunu da söyleyeyim. Bu şehrin ilk kurulduğunda ismi 1703 yılında 1. Petro tarafından kuruluyor. İsmini St. Petersburg olarak koyuyor. St. Petersburg olarak koyuyor. Ardından Ardından 1914 ile 1924 yılları arasında şehrin ismi Petrograd olmuş ve 1924 ile 1991 arasında ise şehrin ismini Leningrad yapmışlar. Yani Leningrad olarak anılmış bu şehir. Şimdi ise tabii ki Rusya Federasyonu'nun kurulmasından sonra ise yeniden ismi St. Petersburg olmuş ve halen de bu isimle anılıyor. Otobüse bineceğim. Otobüsle bir meydana gideceğim. Oradan da yine arkadaşlarla buluşup şeye gideceğiz. Söylemiş olduğum Lakta Center'a götüreceğim sizleri. Bu arada arkadaşlar, durakları bu siyah tabelalar gösteriyor. Şurada üstteki mavi ve yeşil yazılarsa buradan hangi araçların, yani hangi numaralı araçlara bu duraktan binebileceğinizi gösteriyor ve araçların nereye gittiğini gösteren haritalar var. Buradan takip edebilirsiniz. Şimdi ben de 24'ü bekliyorum ya da 22'yi. Hangisi gelirse bineceğiz. Şimdi taksiye bineceğiz. Size biraz burayı göstermek istedim. Burası Anichkov Most, yani Anichkov Köprüsü. Yine
St. Petersburg'da sembol yapılardan bir tanesi. Yani Venedik'e gidenler bilecektir. Benziyor. Şimdi biz Lacta Center'a gidiyoruz. Lacta Center burada bir iş merkezi. Gazprom'un da ana ofis merkezlerinden bir tanesi. Oraya gideceğiz. Size orayı göstereceğim. Özelliklerini de orada anlatırım zaten. Rusya'da, St. Petersburg'da Fontanka Nehri üstünde ve buranın en eski ve en ünlü köprüsü 1841-42 yıllarında inşa edilmiş ve 1906 ile 8 arasında da yenilenmiş. Gerçekten de muhteşem bir yer. Şehrinde en ikonik sembol yapılarından bir tanesi burası. Binelim. Здравствуйте. Şehrin biraz dışına çıktık. Taksiyle yaklaşık 1 saat, yani 50 dakika kadar bir yolculuğumuz oldu. Ama geldik. Şu an tam neredeyiz biliyor musunuz? Bu Finlandiya Körfezi'ndeyiz. Baltık Denizi kıyısında. Çok gerçekten güzel bir yere geldik. İşte Lacta Center. Burası arkadaşlar Gazprom'un ana merkez ofisi. Bir iş merkezi burası. Tabi oraya giriş mümkün değil sanırım. Fakat hemen kenarında böyle çok güzel bir gezi yeri yapmışlar. İnsanlar şimdi bugün burada geliyorlar. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Herhalde yazın yüzüyorlardır da. Burası da Baltık Denizi ve Finlandiya Körfezi. Burası haritalarda Finlandiya Körfezi diye geçiyor. Petersburg şehri şurası ve ilerisi. Şu ileride de bayrakları görüyorsunuz. Ortadaki büyük bayrak sarı lacivert olan Fenerbahçe bayrağı değil maalesef. Bu Gazprom bayrağı. Hemen şuradaki Sovyet bayrağı. Şurası Rusya bayrağı ve daha ileride, belki görünmüyordur şu an, Gazprom Arena var. Yani Zenit'in stadyumu. Şurası. Onun yanında da St. Petersburg bayrağı dalgalanıyor. Yani St. Petersburg şehrinin bayrağı. Burayı da size göstermek istedim. Çoğu çünkü buraya gelse bile Türkiye'den birileri buralara pek ya bilmezler ya da gelmezler. Yani uzak biraz da şehirden. Ama St. Petersburglular geliyorlar, seviyorlar burayı yani. Bakın insanlar bayağı tercih ediyor burayı. Şöyle biraz yürüyelim. İnsanlar da böyle işte kendi fotoğraflarını falan çekiyorlar. Bu arada bu bina, yani daha doğrusu bu gökdelen Gazprom'un ana ofisi Lacta Center. Burası şu anda hem Rusya'nın hem de Avrupa'nın en yüksek gökdeleniymiş arkadaşlar. Yani burada Gazprom herhalde yaptırmıştır buraları. Spesifik özel bir park yaptırmışlar. İnsanlar da gelip burada zaman geçiriyor. Bakın yani gelirseniz, yolunuz bu tarafa düşerse bence kesinlikle burayı da gelip görün. Özellikle yazın çok eğlenceli ve renkli olacaktır burası. Bak şurada da ufak ufak gemiler de koymuşlar buraya, şey gibi, süs olsun diye. Причем некоторых из них нет, и я так подозреваю, что дотягивались и вытаскивались. Потому что они даже... Ой. Burası tabi
Geceleri daha ayrı bir güzel oluyor. Özellikle gün batarken falan ve gün battığında da gece şu bina rengarenk oluyor. Böyle ışıklar dönüyor falan. Muhteşem bir ambiyansı oluyor. Gece de yani çok iyi burası. Gündüz de iyi. Ne zaman gelirseniz gelin. Evet, biraz kordon boyu yürüdük. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Yani şehrin o muhteşem tarihi atmosferinden sıkılır mı insan bilmiyorum ama biraz sıkılıp böyle dışarı çıkmak isterseniz gelip keyifle gezebileceğiniz bir yer. Bu Lahte Center'ın hemen yanında yapmışlar. Vallahi insanlar da bayağı geliyorlar, geziyorlar. Bakalım birazcık daha size etrafı göstereyim. Uzaktan bakınca sanki gemi silüeti gibi yapılmış sanırım bunlar, gemi kuyruğu veya benzeri bir şey. Bu arada bilmeyenler için parkı tanıtan bir böyle tabelalar da var, bakılabilir. Şöyle yazıyor, nereye gidebilirsiniz numara. Yerleri gösteriyor. Bir neresi bakıyorsunuz. Tabi Rusça ama yine de yardımcı olur. Alanın ve binanın genel görüntüsünü de göstereyim size. Lahta Center işte burası. Yani hem burada yaşayanlar için hem de gelecekler için bence çok güzel, gelip görülecek yerlerden bir tanesi. İnsanlarla da sosyalleşilebilecek yerlerden bir tanesi. Ben böyle düşünüyorum şahsen. Şu ilerisi de Finlandiya. Yani Finlandiya sınırına buradan 100-150 kilometre uzaktayız. Helsinki 500 kilometre uzakta. Burası söylediğim gibi Baltık Denizi. Niye почему? А вот смотри, как там потрескался. Aa, bu kırılıyormuş efekti vermişler burada. Korkan bilmesin diyor yani üstüne. Petersburg kenti şuranın arkası. Yani şunu da söylemeliyim, gerçekten de muhteşem bir havası var yalnız. O deniz havası aldık vallahi. Evet arkadaşlar, Lahta Center'da böyle bir yer. Yani yüksek bina o Lahta Center. Gazprom'un ana merkezi ve çevresindeki güzel parkı gezdik. Şimdi tekrar St. Petersburg'a dönme zamanı. Taksimizi çağıracağız ve gideceğiz. Buradan şehre metro ile ulaşım yaklaşık 1-1,5 saat. Dolayısıyla yine bir taksi söyleyeceğiz. Taksi bile 50 dakikada geldi ya. Bakalım. Şehirde görüşmek üzere. Geri geldik. Şimdi bakalım yiyecek bir şeyler bulalım, yiyelim. Buralarda birçok seçenek var. Vastonlaya meydanına geldik yine. Şöyle bir yer var buralarda. Stalava, yani lokanta gibi. Bakalım, girelim. Şimdi de şöyle yapmışlar. Buradan bir şeyler alalım bakalım. Böyle yemekler var. Pilav var. Yöresel yemekler var. Özbek şeyi var burada. Ekmeği. Пюрешку куриную, да? Да, и Köfte. Şöyle açık büfe salatalar var. Salata. Oradan yemeklerinizi alıyorsunuz. Buradan salatanızı seçiyorsunuz. İçecekler var. Garnitürler var. Böyle buradan seçiyorsunuz. Şu tarafa geçip böyle buradan da tatlınızı alabiliyorsunuz. Böylelikle bir yemeği tamamlıyorsun. Это что? Вот это. Это курица. Курица, да?
можно 2 вот такие, пожалуйста. Куриные, да, это? Вот таких 2, да? Да. И второй может быть вот другой, вот это, да. Это тоже курица, Ага. да. Просто курица, да? Я Просто не, курица. не ем свинину. Курица. Хорошо. Чуть-чуть Картошку, да, запечённую? картошка, да, Хорошо. печеный. И Что тоже там? можно еще пилов вот такие, вот такой. Рис? Рис, да. Давай рис в другую тарелочку поставим. Evet, bunları aldım. Pilav, köfte, tavuk köftesi herhalde. Patates, bir salata, bir kompostu. Ve hepsi 835 ruble, yani yaklaşık 250 lira. Fena sayılmaz fiyatlarda. Oo, güzel. Köfte gibi değil, et. Tavuk eti ama güzel. Bu şinitsel benzeri bir şey. Gayet lezzetli. Yemeğimizi de yedik. Mekan da bu arada böyle bir yer. Güzel de bir yer. Otantik, zaten dedim ya, St. Petersburg'un neredeyse her yeri sanat eseri. Vallahi kayboldum, çıkış burasıymış. Neyse. Evet. Bu arada arkadaşlar, burada beyaz geceler başladı. Yani şöyle söyleyeyim size, saat şu anda 9 burada, akşam 9. Belki yani birçok yerde güneş battı kuzey yarımkürede, ama burada işte beyaz geceler, halen ikindi vakti gibi. Birazcık bu beyaz gecelerde sizi gezdireyim. Yine şehrin güzel caddelerinden bir tanesine götüreceğim sizi şimdi. Yemeği de bu binada yedim zaten, hemen Moskova tren istasyonu, yani Moskova'dan gelen tren istasyonunun karşısında. Şelkunçik. Burası da metro istasyonu arkadaşlar. Ploşad Vastanya, yani hemen Nevski Caddesi'nin tam merkezinde diyebiliriz. Böyle kesin görülmesi gereken yerlerden bir tanesi daha. Ve görüyorsunuz ne kadar yani hareketli şehir, kalabalık şehir. Gece kaç olursa olsun bir de böyle oluyor. Sürekli bir hareket, bir aksiyon sürekli var. Bu arada beyaz geceleri tabi St. Petersburg'da deneyimlemek istiyorsanız buraya Mayıs'ın ortasından, daha doğrusu Mayıs'ın sonunda gelirseniz daha da iyi olabilir. Mayıs ortasından diyelim, ortasından Haziran'ın sonuna kadar geldiğinizde beyaz geceleri deneyimleyebilirsiniz. Ya gerçekten ne bileyim, yani benim görmek istediğim bir şeydi ve gelmek kısmet oldu. Yani eğer gelmek isterseniz siz de bu tarihler arasında gelmeyi unutmayın. Yani St. Petersburg gerçekten güzel şehir. Bu hani gelip sadece Nevski Caddesi boyunca yürüseniz bile yeterli. O kadar söyleyeyim. Yani o kadar güzel, eğlenceli bir şehir. Vallahi gecelerine de tabii daha çıkmadım. İnşallah bir geceleri de çıkıp sizin için bir deneyimleyeceğim. Kendim için değil vallahi, yanlış anlamayın. Ben evliyim. Nevski Prospekt burası. Oldukça geniş ve muhteşem mimarisi olan bir cadde. St. Petersburg'un da merkezi, en ünlü caddesi diyebiliriz. Sağlı sollu kafeler, restoranlar, barlar,
gece kulüpleri ne ararsanız var. Hepsi burada bulunabilir. Mimarisi genelde böyle. İçeri giriyorsun. Şöyle arka tarafta başka bir dünya var yani. Buraya giriyorsun. Bak evin girişi mesela şurası. Şurası bir giriş. Kafe var, restoran var. Yani bu evlerin arka tarafı da düşün yani ana caddenin hemen arka tarafı. İçeride başka bir dünya var yani. Burayı da görün istedim bir. Burası da yine meşhur Anoşka Köprüsü ve üzerindeki heykeller. Gerçekten güzel. Abi manzaraya bakar mısınız? İsterseniz bu turu da yapabiliyorsunuz. Acaba ben de mi yapsam? Aslında güzel. Baksanıza. Yani bu şehri bununla gezmek güzel olur. Sevgili arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz bugünkü videoyu da artık kapatıyoruz. St. Petersburg'un bu güzel meydanından Anoşka Köprüsü üzerinden. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve kanala yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.